Kıskanmak romanını ve karakterlerini ünlü psikolog Adler'in kuramına göre 5 maddede derinlemesine analiz ediyoruz. 1. Seniha. Adler'in aşağılık duygusu ve üstünlük çabasının en net örneği. Seniha çocukluğundan beri hem çirkin bulunduğu için hem de ailesi tarafından sevgi yoksunluğu yaşadığı için derin bir aşağılık duygusu geliştirir. Adler'e göre çocuklukta sürekli eleştirilmek derin aşağılık kompleksi yaratır. Kişi aşağılık duygusuyla baş edemiyorsa sağlıksız üstünlük çabaları geliştirir. Seniha'nın durumu: kendini yetersiz görür. Ailesinin en ufak sevgisini bile abisi Halit'e kaptırmıştır. Çirkin olduğu fikrini içselleştirmiştir. Bu Adler'in organik, aşırı vurgulanmış eksiklik kategorisine girer. Yani fiziksel bir özelliği abartılı biçimde algılar. Halit'e ve onun mutluluğuna duyduğu kıskançlık üstünlük sağlama girişimi şeklinde dışa vurulur. Adlerci yorum: Seniha kendi eksiklik duygusunu yenemediği için yaratıcı bir denge kuramaz. Bunun yerine başkalarını aşağı çekerek kendini üstün hissetmeye çalışır. Bu Adler'in tarif ettiği yıkıcı üstünlük çabasıdır. 2. Halit. Adler'in şımartılmış çocuk tipinin modern bir yansıması. Halit çocukluktan beri ailede ilgi odağıdır. Seniha'nın aksine her zaman sevgi, ilgi ve takdir görmüştür. Adler'e göre şımartılmış çocuklar bağımlı, sorumluluktan kaçan, ben merkezci yetişir. Hayatın zorluklarıyla karşılaşınca çabuk kırılırlar. Halit'in durumu: evlilikte başarısızdır. Problem çözme becerisi düşüktür. Başkalarının kendisine hayran olmasına alışkındır. Mükerrem'in ihanetini kaldıramayıp yıkıma uğrar. Bu Adler'in şımartılmış birey kriz karşısında çöker tezine birebir uyar. 3. Mükerrem, sosyal ilgi eksikliği ve onay arayışı. Mükerrem, güzelliğiyle tanımlanan, dış görünüş üzerinden değer bulan bir karakterdir. Adler'e göre sosyal ilgi, Gemeinschaftsgefühl düşükse kişi başkalarını araç olarak kullanır. İlişkilerde yüzeysellik gösterir. Onaylanma bağımlısı olur. Mükerrem'in psikolojisi: evliliğinde duygusal bağ kuramaz. Sürekli beğenilme açlığı yaşar. Nusret'le ilişkisi Adler'in belirttiği üstünlüğü fiziksel cazibeyle kurma modelinin tipik örneğidir. 4. Kardeş kıskançlığı. Adler'in kuramının ve romanın temel taşı. Adler doğum sırasının kişilik üzerindeki etkisini vurgular. Ailedeki denge bozulursa çocuklar birbirlerini rakip olarak görür. Romandaki yapı: Halit sevilen, kabul gören, imtiyazlı çocuktur ve şımartılmıştır. Seniha, dışlanan, çirkin bulunup ihmal edilen çocuktur. Bu dengesizlik sonucu Seniha, Halit'e karşı toksik bir rekabet geliştirir. Adler'in yorumu birebir uyuşur. Bir çocuk kardeşi kadar sevilmediğini hissediyorsa sevgi eşittir, sıfır toplamlı bir oyun sanır. Seniha da tüm hayatı boyunca Halit mutlu olmasın ki ben üzüntümden kurtulayım mantığına sıkışır. 5. Yaşam tarzı. Seniha'nın seçtiği karanlık yol. Adler'e göre kişi çocuklukta yaşam tarzını belirler. Seniha'nın yaşam tarzı: kurban rolü, toplumsal ilgiden tamamen yoksun, intikam ve yıkım üzerinden kendini değerli hisseder. Bu nedenle Mükerrem'le Nusret'in ilişkisini keşfeder. Bunu Halit'e aktarır. Halit'in yıkımından üstünlük duygusu devşirir. Sonuç: Adler'e göre Kıskanmak nasıl bir roman? Kıskanmak, Adler'in kuramıyla bakıldığında bir karakter dramı değil, tam anlamıyla aşağılık duygusunun ve karşılanmamış çocukluk ihtiyaçlarının yetişkin hayatını zehirleyişinin klinik bir örneğidir. Adlerci sonuçlar şöyledir: Seniha, aşağılık kompleksi ve yıkıcı üstünlük çabası. Halit, şımartılmış ve kırılgan kişilik. Mükerrem, sosyal ilgi eksikliği ve dış görünüşle üstünlük arayışı. Merkez tema: kardeş rekabeti, ihmalin psikolojik izleri, yetersizlik duygusu. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.